İspanya'nın en elit, en aristokrat ailelerinden birinde doğduğunu bir hayal etsene. Yani baştan çok zor bir hayal oldu bu. Aynen öyle. Düşünsene çocukluğun Madrid'in o zarif sokaklarında, Milano'nun sanat dolu caddelerinde, Avrupa'nın o tarihi, sofistike başkentlerinde büyüyorsun. Tam bir Avrupa rüyası. Her şey kurallara ve nezakete bağlı. Kesinlikle. Sonra günün birinde kendini Adana'nın o meşhur kavurucu sıcağında elinde bir ibrikle daha önce hayatında hiç görmediğin bir aşiret ağasına abdest aldırırken buluyorsun. Şaka gibi bir geçiş gerçekten. Bugün senle dışarıdan bakıldığında tatlı, hani böyle romantik bir kültür çatışması gibi duran bir hikayeyi konuşacağız. Ama aslında içine girildiğinde acımasız bir hayatta kalma mekanizmasına dönüşen çok çarpıcı bir hikayenin anatomisini çıkaracağız. Yani o gülümsediğimiz absürt durumların ardında yatan sosyolojik gerçekleri derinlemesine analiz edeceğiz bugün. Aynen öyle. Hazırsan komedi kılıfına saklanmış devasa bir dram ve kaosun arka planını konuşmaya başlıyoruz. İki zıt kutbun, tamamen farklı iki sosyolojik evrenin olağanüstü bir çarpışması bu aslında. Hı hı. Birey olmanın, kendi sınırlarını çizebilmenin ön planda olduğu modern bir yaşamdan çıkıp kabile yapısına geçişi inceleyeceğiz. Aidiyetin, kuralların ve hiyerarşinin her şeyden üstün tutulduğu o geleneksel yapıya. Önce olayın merkezindeki isimleri bir tanıyalım istiyorum. Bahsettiğimiz o aristokrat geçmişten gelen genç kadın Bella. Babası Kamil, son derece saygın, kuralları ve nezaketi temsil eden bir diplomat. Tam bir devlet adamı profili. Evet, annesi Camilla ise kelimenin tam manasıyla bir aristokrat. Yani Bella'nın normali diplomatik resepsiyonlar, nezaket kuralları falan. Bireysel özgürlüklerin tavan yaptığı bir ortam. Karşısında ise toprakla, yüzlerce yıllık geleneklerle ve aşiret kodlarıyla yoğrularak büyümüş Adana'nın Yağız delikanlısı Hazar var. Tam bir kültür şoku potansiyeli. Üniversitede yolları kesişiyor ve aralarında o mantığın devre dışı kaldığı dillere destan aşk başlıyor. Fakat iki taraf da henüz birbirinin gerçek dünyasının farkında değil. O görünmez kuralların ağırlığını bilmiyorlar. Saf aşkın dış dünyadan izole olduğu o meşhur başlangıç evresi bu. Ancak sosyolojik gerçeklik eninde sonunda o romantik balonun içine sızıyor. İşte o balonun patladığı, saf aşkın gerçek dünyayla ilk çarpıştığı o kırılma anına gidelim şimdi. Okul bitiyor, her ikisi için de yol ayrımı gelip çatıyor. Şık bir restoranda buluşuyorlar. O meşhur akşam yemeği. Hazar birdenbire aşiretini ve ailesini daha fazla bekletemeyeceğini, Adana'ya dönmek zorunda olduğunu söylüyor. Hatta üstüne kinayeli bir şekilde orada da artık evlenirim birisiyle falan gibi bir laf ediyor. İletişim kazalarının en tehlikeli noktası tam da burasıdır biliyor musun? Neden? Çünkü farklı kültürlerden gelen insanlar arasında kinaye yapmak karşı tarafın zihninde çok farklı kodlanır. Geleneksel yapıda kinaye bir nabız yoklama aracıdır. Evet. Ancak diplomatik ve düz mantıkla yetişmiş biri için bu düpedüz bir reddediştir. Kesinlikle. Bella yapı gereği zaten kinayeyi pek anlayan biri değil, durumu tamamen düz mantıkla kelimesi kelimesine alıyor ve müthiş öfkeleniyor. Beklenen tepki. Hazar da tam o hiddet anında diz çöküp o meşhur teklifi yapıyor. Sen Endülüs Prensesi Bella Öztürk, Adana'ya, hiç görmediğin evimize gelmeye, geleceğimizi beraber inşa etmeye ne diyorsun diyor. Dışarıdan bakınca çok romantik duyuluyor tabii. Romantik duyuluyor ama ailenin haberi yok. Bella'nın annesi Camilla olayı öğrenince kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor resmen. Kamil'e dönüp ben dedim Türkiye'ye dönmeyelim, kara kaşlı kara gözlü birisi kızımı kandırdı diye feveran ediyor. Sonra Bella'ya dönüp diyor ki ben senin Madrid'de doğdum, Milano'da gezdik. Roma'da turladık. Aynen, dağlarda ne işin var, haydi misin sen diyor kıza. Camilla'nın bu tepkisi dinleyenleri dışarıdan komik veya abartılı bir ebeveyn hezeyanı gibi durabilir. Ancak burada çok derin bir statü ve aidiyet kaybı korkusu var. Nasıl yani, biraz açar mısın? Camilla kendi inşa ettiği o batılı, bireyci yaşam tarzından çıkıp tamamen hiyerarşik ve kırsal bir yapıya gitmeyi kızının sosyolojik düşüşü olarak görüyor. Gözünün önüne getir. Kadın o kadar çıldırıyor ki Bella evlilik cüzdanını gösterdiğinde nöbetçi bir mahkeme bulalım ve bunları boşatalım diyor. Yok artık. Sanki hafta sonu ağrı kesici almak için nöbetçi eczane arar gibi mahkeme arıyor kadın. Camilla için kızının Adana'ya gidişi
Düpedüz cehenneme alınmış bir VIP bilet. Kuralları kanla, yüzyıllık adetlerle yazılmış bir aşiret yapısına geçişin psikolojik ağırlığı gerçekten ezicidir. Bu ilk tepki, yaklaşan büyük fırtınanın en masum habercisi. Kesinlikle. Bella sadece ev değiştirmiyor. Aynı zamanda birey olmaktan çıkıp koca bir sistemin dişlisi olmaya doğru yola çıkıyor. Peki, o VIP bileti alan Bella gerçekten nasıl bir ortama düşüyor? Gel seninle o meşhur Bozok konağının kapılarından içeri bir girelim. Olayların asıl koptuğu yer. Burası sadece büyük gösterişli bir taş ev değil. Yörenin en büyük, en köklü aşireti Bozokların idare merkezi. Konağın mutlak hakimi ise Ağa Kalender. Ama içerisi tam bir tımarhane. Tam onu diyecektim. Ağa'nın aile yapısı dışarıdan o görkemli duruşunun aksine içeriden kaynayan bir kazan. Şöyle bir yapı düşün, Ağa'nın 3 eşi var ve üçüyle de mecburiyetten evlenmiş. Sistem böyle işliyor maalesef. İlk eş Möhteber, kan davası dursun diye mecburen alınmış, oğlu Kaan var. İkinci eş Ayşe, tamamen yanlışlıkla alınmış ve ayıp olmasın diye geri gönderilememiş. Onun da oğlu Gökhan var. Yanlışlıkla evlenmek mi? İnanılmaz. Üçüncü eş ise Asiye, yani bizim Hazar'ın ve kız kardeşi Şirin'in annesi. Ağa'ya göre Asiye tam bir bahtsızlık abidesi. Konakta bir de Ağa'nın kız kardeşi Türkmen ve erkek kardeşi Müsellim yaşıyor. Oldukça kalabalık bir kadro. Ben burada sana şunu sormak istiyorum. Güç sendeyse, yörenin ağasıysan, neden hep mecburen evleniyorsun? Bu nasıl bir iktidar mantığı Allah aşkına? Feodalitenin en büyük paradoksu tam da bahsettiğin bu durumdur. Gücü korumak için kendi bireysel özgürlüğünden vazgeçmek zorundasın. Çok mantıklı. Bu evliliklerin hiçbiri romantik bir tercih değil, her biri diplomatik birer hamledir. Biri aşiretler arası kan davasını bitiriyor, diğeri sosyal bir ayıbı örtüp aşiretin itibarını kurtarıyor. Yani kimse kendi hayatını yaşamıyor aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla o konakta kimse gerçek anlamda bir birey değil, herkes büyük dengeleri korumaya çalışan piyonlardır. Kendi hayatları üzerindeki kontrolleri aşiretin bekası için ellerinden alınmıştır. İşte o piyonlardan biri olan Hazar, kendi özgür iradesiyle sistemi alt üst eden bir hamle yapıyor. Yanında sarışın eşi Bella ile çıka geliyor. Bombanın pimi çekildi. Hem de nasıl. Karşılama o kadar görkemli ki davullar, zurnalar yeri göğü inletiyor. Gelişinin şerefine develer falan kesiliyor. Ama şenlik ateşi yanarken ortada devasa bir sorun var. Aşiretin Bella'dan zerre haberi yok, değil mi? Yok tabii. Hazar'ın ailesi onu Möhteber'in kız kardeşi Dilan ile evlendirmek için çoktan bir anlaşma yapmış bile. Hazar'ın bu sürpriz evliliği o anlaşmayı tek kalemde yırtıp atıyor. Büyük kriz. Ama beni asıl isyan ettiren nokta ne biliyor musun? Bella'yı görünce kurduğu o cümle. Ne diyor? Bunu nereden aldıysan oraya götür diyor kıza. Karşısındaki insanı tamamen nesneleştiren, varlığını hiçe sayan çok sarsıcı bir refleks bu. Kesinlikle öyle. Sanki marketten defolu bir ürün almış da fişiyle iade edecek, üstüne bir de alışveriş puanı kazanacak. Gencecik bir insana saksı muamelesi yapmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu tepki, o geleneksel aile yapılarında bireyin kendi kaderine tayin hakkının nasıl yok sayıldığını muazzam bir şekilde özetliyor aslında. Sistem, Bella'yı bir insan olarak görmüyor. Sadece bir sorun olarak görüyor. Evet, o kurulu düzeni bozan, aşiretler arası anlaşmaları tehlikeye atan yabancı bir madde. Biyolojik bir organizmanın vücuda giren virüsü kusarak dışarı atmaya çalışması gibi. Çok iyi bir benzetme. Aşiret de ilk refleks olarak Bella'yı dışarı atmaya, sistemden uzaklaştırmaya çalışıyor. Sistemin onu kusmaya çalışması bir yana, iade edilemeyen bu gelinin sistemin içinde nasıl öğütüleceği aşamasına geliyoruz şimdi. Yani o meşhur dini ve fiziksel dayanıklılık testleri başlıyor. En zor kısmı. İlk engel imam nikahı krizi. İmam efendi Bella'yı görünce "Gavur bu kız, nikah olmaz" diye kestirip atıyor. Asiye'nin gözlerindeki o zafer sevincini görmen lazım. Yabancı organizmayı atmanın yolunu bulduklarını sanıyorlar. Ama Bella'nın o sisteme entegre olmak için beklenmedik bir savunması var orada. Hem de nasıl. Bella gayet sakin bir şekilde ben zaten Müslümanım" deyiverince konaktaki o kuma ittifakı anında hata veriyor. Ekran mavi ekran veriyor resmen. Aynen öyle. Möhteber panikle
Öyle demekle olmaz, ispat et diyerek son bir çırpınış sergiliyor ama Bella kelime-i şehadet getirince İmam Efendi adeta mest oluyor ve o nikah kıyılıyor. Dini test geçildi yani. Geçildi ama asıl kabus o evrak işleri bittikten sonra başlıyor. Konakta yazılı olmayan çok sert kurallar var. Yeni gelen gelin bedava bir işçi gibi tüm işleri yapmak zorundadır. Daha önceki gelinlerin geçtiği yol. Evet, Nazgül ve Afet'in geçtiği o fiziksel testten şimdi Bella geçecek. İlk günkü görevi ağababası Kalender'e abdest aldırmak. O çok ikonik bir andır. Kızcağız elinde ne ibrik ne leğen hiçbir şey olmadan adamın yanına gidiyor. O aristokrat evrenden gelip hayatında ibrik görmemiş birinin düştüğü durumu düşünsene. Çok büyük bir kültür şoku. Neyse ki Afet son anda gerekli şeyleri verip durumu kurtarıyor. Sonra o hiyerarşiyi Bella'nın yüzüne en sert çarpan kişi görümcesi Şirin oluyor. Şirin'in manifestosu. Şirin geçiyor Bella'nın karşısına ve adeta aşiretin kölelik manifestosunu okuyor. Bu evde en son sen yatacaksın, ilk sen kalkacaksın, en çok ve tek sen çalışacaksın, herkesi mutlu edeceksin diyor. Neden bu eve giren her yeni kadın önce bu eziyetten geçmek zorunda sence? Çünkü bu yapılanlar basit bir zorbalık değil. Kurumsallaşmış, sistematik bir asimilasyon sürecidir. Nasıl yani? Sisteme yeni giren kişinin dışarıdaki eski kimliğini, statüsünü silip, o evin hiyerarşisindeki en alt basamağı kabullenip kabullenmediğinin testidir bu. Bir nevi biat testi. Aynen öyle. Bunu günümüze uyarlarsak, kurumsal şirketlerde yeni giren çalışana uygulanan mobbingin veya okul çetelerindeki çömezlik testlerinin çok daha geleneksel bir versiyonu diyebiliriz. Kuralları daha katı yazılmış hali. Kesinlikle. İtaat testini geçemeyen o sistemin parçası olamaz. İşin ilginç yanı, A Kalender durumu uzaktan izleyip bu baskının yaratacağı tahribatı görüyor aslında. İşi çözmek için Hazar ve Bella'yı sürgüne gönderme kararı alıyor. Ama o da çözüm olmuyor pek. Olmuyor tabii çünkü fiziksel mesafe psikolojik şiddeti bitirmiyor. Bütün konak kadınları toplanıp bu konağı ona dar edeceğiz diyorlar. Hatta Afet bulaşık yıkarken Asiye müdahale edip işi zorla Bella'nın üzerine yıkıyor. Yengesine yardım etmek isteyen kendi kızı Şirin'i bile oradan kovuyor. Sana sormak istediğim beynimi yakan asıl çelişki şu, Hazar'a düşünülen ve gelmesi beklenen o meşhur kız Dilan, Asiye'nin baş düşmanı Möhteber'in kız kardeşi değil miydi? Evet, ta kendisi. Asiye neden kendi gelini Bella'yı korumak yerine onu ezip dolaylı yoldan düşmanı Möhteber'in kardeşinin yolunu açmaya çalışıyor? Dilan gelirse konakta Möhteber'in gücü artmaz mı? İşte burada çok derin bir stratejik hamle. Pragmatik kabile siyasetinin kusursuz bir örneği var. Biraz daha açsana bunu, çok ilginç. Asiye'nin yaptığı şey ileri görüşlü bir plan değil aslında. Anlık ve hayatta kalmaya yönelik bir kriz yönetimi. Ortak ve bilinmez düşman olan yabancıyı, yani Bella'yı ezmek için en büyük rakibi Möhteber'e bir zeytin dalı uzatıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı. Aynen. Asiye geçici bir ateşkes ilan edip konak içinde bir Asiye-Möhteber ittifakı kuruyor. Çünkü Dilan gelirse kuralları bilinen kendi içlerinden bir rakiple mücadele edecek. Bildiği şeytanı seçiyor yani. Kesinlikle. Ama Bella sistemin tüm denklemlerini bozan, kontrol edilemez bir dış faktör. İnanılmaz bir mikropolitika gerçekten. Kendi konfor alanını korumak için düşmanınla bile ittifak kuruyorsun. Ancak bu psikolojik savaş yerini çok hızlı bir şekilde fiziksel şiddete ve vahşi bir güç gösterisine bırakıyor. Olaylar Teksas'a dönüyor bir anda. Olaylar bir anda kontrolden çıkıyor. Sümüklü bir kız çocuğu edasındaki o Dilan, ben Hazar'ın karısı diye dolaşacaktım bu konakta diyerek vizyonsuz, karşılıksız bir isyan başlatıyor. Kendi platonik saplantısı yüzünden iki koca aşireti birbirine düşürüyor resmen. Çok tehlikeli bir kıvılcım. Patlama noktası Möhteber'in kardeşi Baran'ın gelmesiyle yaşanıyor. Baran, Hazar'ın karşısına dikilip hesap soruyor. Hazar, büyükler söz verdi, ben başından beri bu işi olmaz dedim diyerek işi barışçıl bir dille çözmeye çalışıyor. Ama Baran oraya konuşmaya gelmemiş belli ki. Gelmemiş tabii. Baran o meşhur zehirli erkeklik egosuyla sen adam mısın deyince ipler tamamen kopuyor ve Hazar kafayı gömüyor. İşte şiddet sarmalının başladığı an. Baran anında belindeki silaha davranıyor. Tam ateş edecekken araya Mühteber'in oğlu Kaan giriyor da kan dökülmesi son anda engelleniyor. Düşünsene koca İstanbul'u devasa bir metropolü
Tesadüflerle dolu küçük bir ceviz içi gibi gösteren o hayat, Adana'yı da daracık, herkesin birbiriyle akraba olduğu ve belinde silah taşıdığı bir furyaya çevirmiş durumda. Kapalı toplumların en belirgin dinamiğini izliyoruz burada aslında. Kurumsal hukukun veya bireysel sınırların işlemediği kapalı sistemlerde onur ve şeref tek geçer akçedir. Yani her şey bir anda namus meselesine dönüyor. Kesinlikle. Bireysel bir anlaşmazlık anında ailelerin ve aşiretlerin statü savaşına dönüşür, şiddet, haklılığı ispatlamanın ve toplumsal hiyerarşideki yerini korumanın yegane aracı haline gelir. Ve o şiddet sarmalı bir türlü durmak bilmiyor. Dilan o ruh haliyle gidip intihara kalkışıyor. Diğer yanda Şirin'in sevdiği Ferhat, Hazar, Şirin ve Bella biraz nefes almak, olaylardan uzaklaşmak için yaylaya çıkıyorlar. O yayla sahnesi de tam bir felakettir. Felaket ki ne felaket. Gece kurtların peşine düşüldüğünde Bella zaten alışık olmadığı bu vahşi doğa karşısında korkudan hastalanıyor. İşin tuhaf tesadüfine bak ki hepsi en sonunda aynı hastanede, aynı koridorda buluşuyor. Bütün kriz aktörleri bir araya toplanıyor. Ve o hastane süreci, bireysel öfkelerin nasıl organize bir kaosa dönüştüğünü gösteriyor bize. İnanılmaz bir rehine krizine evriliyor olay. Baran, misilleme olarak gidip kendi yeğeni Kaan'ı kaçırıyor. Yok artık, kendi yeğeni mi? Evet, karşı tarafa yolladıkları mesaj çok net ve ürkütücü. Sözünüzde durun, Bella'yı gönderin, Dilan'ı alın diyorlar. Resmen insan takası yapıyorlar. Eşya takas eder gibi. Buna karşılık o güne kadar sükunetini koruyan Kalender Ağa ne yapıyor sence? Silahlanıp adamlarıyla karşı aşiretin evini basıyor. Üniversitede başlayan basit, masumli aşkın nasıl olup da silahlı rehine takasına dönüştüğünü gerçekten aklım almıyor benim. Çünkü bu sistem bireysel mutluluğu tamamen reddeden bir çarktır. Çarkın dışına çıkmaya kalkan herkes silahla, tehditle ve korkuyla o çarka geri itilmeye çalışılır. İnsan hayatı, duyguları, tercihleri önemsizdir. Onlar sadece aşiretler arası onur takasının nesnelerine dönüşür bu yapıda. Peki sence silahlar çekildikten, o baskınlar yapıldıktan sonra sular duruluyor mu? Hayır, durulmuyor. Çünkü bu konakta kriz dediğimiz şey doğrusal değil, döngüsel bir yapıya sahip. Sürekli başa saran bir kaset gibi. İşler öylesine tekrara düşüyor ki, yeni gelin Bella'nın o ilk günlerde yaşadığı tüm o zorluklar, eziyetler bu kez başka bir karakterin üzerinden aynen baştan başlıyor. Kaan'ın karısı Nazgül'ün üzerine bir kuma geliyor. Kuma olayı bütün dengeleri değiştirir. Aynen öyle. Kuma eve adım attığı an içindeki o canavar uyanıyor ve yeni gelen kadına akıl almaz işkenceler uygulamaya başlıyor. Ne gibi işkenceler mesela? Samanlıkta gizlenmiş eşyaları aratıyorlar, kış günü buz gibi suda halı yıkatıyorlar falan. En fenası kadını alıp ahıra kilitliyorlar. Şaka gibi gerçekten. Neden ahıra kilitliyorlar peki? Üzerine ahır kokusu sinsin de Kaan tiksinip yanına yaklaşmasın diye. Ve o kadıncağız sonunda bu eziyete dayanamayıp kaçıyor oradan. Mağdur olan bir insan nasıl bu kadar hızlı zalime dönüşebiliyor? Aklım almıyor. Travmanın ve gücün döngüselliği işte tam olarak budur. Psikolojide çok net gördüğümüz bir durum bu. Gücü eline geçiren mağdur, kendi yaşadığı eziyeti bir başkasına uygulayarak sistemdeki yeni statüsünü sağlamlaştırır. Bir nevi gücünü kanıtlıyor yani. Kesinlikle. Kaynakları yani kocasını, statüsünü ve o evdeki konumunu koruma içgüdüsü onu nefret ettiği o sistemin en acımasız gardiyanına dönüştürür bir anda. İnanılmaz bir psikolojik savaş. İşin en sonunda bu devasa kaosun finalinde kim kiminle eşleşiyor dersin. Ortada öyle garip bir romantik sandalye kapmaca oynanıyor ki akıl alır gibi değil gerçekten. Herkes birbiriyle eşleşiyor sanırım. Kimse bekar kalmıyor ama eşleşmeler bir tımarhane fıkrası gibi yemin ederim. Ferhat'ı ölesiye seven Şirin gidiyor abisi Hazar'ı vurmaya çalkan Baran ile evleniyor. Yo artık cidden mi? Evet. Ferhat ise Hazar için ölüp biten onun uğruna intiharlara falan kalkan Dilan ile birlikte oluyor. Bütün bu tuhaf finalleri büyük resimle bağdaştırırsak aslında komedi gibi kurgulanmış ama özünde çok ciddi bir trajediyi konuşuyoruz burada. Doğru. İç içe geçmiş birbirini boğan hayatların, bastırılmışlıkların ve o töre döngüsünün dışına bir türlü çıkamayan insanların dramı bu. Hı hı. Bireyler özgürlüklerini ellerinden alan o sistemin kurbanı olurken, günün sonunda o absürt eşleşmelerle aynı sistemin yeniden kurucuları, yeni bekçileri haline geliyorlar maalesef. Söylediklerin çok doğru. Her şey dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor.
Dinleyen sana sormak istiyorum. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, bunu düşünmek lazım. Bazen dışarıdan bakıp kurallarına güldüğümüz, absürt ve çağ dışı bulduğumuz o sistemlerin içine düştüğümüzde sadece hayatta kalmak için o sistemin en ateşli, en acımasız savunucularına dönüşüyor olabilir miyiz? Gülüp geçtiğimiz o tımarhane dediğimiz düzen, kurumsal hayatta veya sosyal çevrelerimizde farklı maskelerle karşımıza çıkan insan doğasının ta kendisi mi? Bu gerçekten üzerinde uzun uzun durulması gereken çok çarpıcı bir düşünce. Ufak bir hatırlatma yapalım. O zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Artık videolarımız hem uzun videolarımız hem de shorts yani kısa videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani her iki videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Özbekçe, Fransızca dahi olmak üzere 25 dilli geniş bir yelpazemiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller, mesela Çince, Endonezce, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.